Yüksek dağların sisine karışmış bir halkın öyküsü bu. Asırlardır dillerini, inançlarını ve renklerini zamanın rüzgarlarına karşı savunmuş bir halk. Yi halkı. Çin'in güneybatısındaki dağlarda, Yunnan, Sichuan ve Guizhou'nun uçsuz bucaksız yamaçlarında Yi insanları doğayla iç içe, kadim bir hayat sürer. Kıyafetleri sadece birer giysi değil, her dikişinde bir soyun, her motifinde bir hatıranın izi vardır. Kadınların elleriyle işlediği bu kumaşlarda doğumun, evliliğin, yasın ve umudun sessiz hikayeleri gizlidir. Binlerce yıl öncesine uzanan kökleriyle Yi halkı, Çin'in en büyük etnik azınlık halklarından birisidir. Kendi dili, kendi takvimi ve kendi tanrıları vardır. Ateşin etrafında dönen dansları, göğe yükselen duaları vardır. Onlar tarih kitaplarında küçük bir paragraf değil, onlar yaşayan bir tarih, yürüyen bir efsanedir. Ve zaman değişti, şehirler büyüdü, yollar düzeldi. Ama Yi halkı dağların kalbinde hala aynı ateşi yakmakta. Ve o ateş yalnızca bir ısınma değil, bir kimliktir. Bir halkın hafızasıdır. Bu videoda sizi onların dünyasına götüreceğim. Renklerine, ezgilerine, geleneklerine ve en önemlisi yüzyıllardır kaybolmayan ruhlarına. Ve bugünkü videomuzda Liangshan Yi özerk bölgesindeyiz. Onların başkenti olan Xichang şehrindeyiz. Ben Halil. Koreli arkadaşımla birlikte sabahın erken saatlerinde skuterlarımızı kiraladık ve yola koyulduk. Xichang şehrinin kalbinde yükselen kutsal Lushan Dağı'na doğru. Şu anda arkamda devasa bir kapı görmektesiniz. Bu devasa kapı aslında Xichang şehrindeki Lushan Dağı'na giden yolun kapısı. Çok güzel mimaride inşa edilmiş, çok güzel bir kapı. Biz de zaten birazdan Lushan Dağı'na tırmanacağız, müzeleri ziyaret edeceğiz ve tapınakları ziyaret edeceğiz. Şimdi bu kapıdan geçip dağa doğru tırmanacağız. Hadi gidelim. Amacımız sadece bir dağa tırmanmak değil, aynı zamanda bu toprakların derinliklerinde yaşayan Yi halkının kültürüne, geleneklerine ve günlük yaşamlarına biraz daha yakından tanık olmaktı. Yi halkıyla alakalı bir müzeye geldik şimdi. Onlarla alakalı kültürel ve tarihi şeyleri öğrenmek için buraya geldik. Karşımda görmüş olduğunuz ise Çonghai Gölü. Çonghai Gölü burada Xichang şehrinin, Xichang ilinin tam olarak yanı başında yer alan büyük bir göl. Etrafımızda dağlar var. Dağlarla çevrili bir arazideyiz. Yi halkı da zaten tarihi ve kültürel olarak uçurumun kenarında ya da dağların eteklerinde köyler kurmuşlar. Bu tarz coğrafyalar onların yaşadığı coğrafyalar aslında diyebilirim sizlere. Şimdi hadi gelin Yi halkının kültürü ve tarihiyle alakalı olan bu müzeyi birlikte keşfedelim dostlar. Let's go. Lushan Dağı'nın eteklerinde, Xichang şehrinin derinliklerinde saklı bir zaman tünelindeyim. Bulunduğum yerin adı Xichang Kölelik Müzesi. Bu ismin kökeni Yi halkının geçmişteki karmaşık sosyal yapısından geliyor. Yi toplumu tarih boyunca kendine özgü kast sistemine sahipti. Noho olarak adlandırılan soylular ve Gepu olarak bilinen alt sınıflar arasında belirgin bir ayrım vardı ve bu yapı kölelik benzeri bir sosyal düzen yaratmıştı. Liangshan özellik bölgesinin kabartma haritası oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Yi halkının bulunduğu, Yi halkının yaşadığı köyler, şehirler ve bölgeler var. Şu anda biz buradayız. Xichang şehrindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi tam ortasında bu bölge tamamıyla Yi halkının ana vatanı diyebiliriz. İlk bölümde Jamaika'nın ardında dikkat çeken şey, yüzlerce yıl öncesinden kalma kaburga kemikleri. Bu yazı sistemi karakteristik, keskin ve köşeli çizgileriyle adeta Orta Asya'daki Göktürk alfabesini andırıyor. Binlerce yıl boyunca sözlü kültürle aktarılan bilgiler sonunda kemiklere, taşlara ve parşömenlere kazınmış.
Yi alfabesi, Çin'deki az sayıdaki yerel yazı sisteminden biri olarak hala yaşayan bir miras. Bir sonraki salonda taşlaşmış zamanlar arasında yürüyorum. Çömlekler karşılıyor beni. Sıradan değiller. Her birinin formu, taşıdığı motifler hem günlük yaşamın hem de törenlerin birer yansıması. Hemen yan salonda minyatür heykelcikler. Çoğu savaşçı, rahip ya da kadın figürleri. Bu heykelcikler yalnızca sanat değil, inanç sisteminin fiziksel iz düşümü. Onların evren anlayışını, ölümle kurdukları ilişkiyi ve doğaya verdikleri değeri yansıtıyor. Derinlere ilerledikçe bal mumu heykelleri karşılıyor bizi. Canlı gibiler. Kıyafetler hep renkli, gösterişli ve el işi detaylarıyla dolu. Her bir iplik bir geleneği yaşatıyor sanki. Ve yanlarında dikkatimi çeken çok özel bir nesne. Bir kartal pençesinden yapılmış törensel bir kadeh. İncelikle oyulmuş, üzerleri sembollerle süslenmiş. Bu müze sadece bir koleksiyon değil. Bu müze, Yi halkının kim olduğunu anlatan bir dil. Zanaatkarların elleri, şamanların duaları, savaşçıların izleri ve kadınların sesi burada bir araya geliyor. Geçmişte kölelik sisteminin gölgesinde yaşamış bir toplumun, bugün kültürünü sahiplenerek dünyaya tanıttığı bir yolculuğa tanıklık ediyoruz. Ve bizler bu yolculuğun sessiz tanıklarıyız. Müzedeki etkileyici yolculuğumuzdan sonra şimdi bu kutsal dağın eteklerinde yer alan bir Budist tapınağına doğru ilerliyoruz. Farklı bir kültür, farklı bir inanç sistemi ama aynı toprakların ruhuyla yoğrulmuş. Lushan Dağı sadece Yi halkının değil, Budist geleneğinin de izlerini taşıyor. Şimdi ikinci destinasyonumuza geldik. Guangfu Tapınağı. Guangfu Tapınağı yine Lushan Dağı'nda yer alan bir tapınak. Yi halkı özünde Budist olmasa da yine de Budizme geçen Yi halkı mensubu kişiler var. Şimdi burada yer alan arkamda görmüş olduğunuz Guangfu Tapınağı da bir Budist tapınağı. Şimdi bu Budist tapınağını birlikte gezelim arkadaşlar. Guangfu Tapınağı, eski adıyla Büyük Buda Tapınağı. Tang Hanedanı döneminde, yani yaklaşık 1100 yıl önce inşa edilmiş bu tapınak, Lushan Dağı'nın en eski ve en görkemli yapısı. Sadece bir dini ibadet yeri değil, aynı zamanda bu toprakların hafızası, halkın inancının ve kültürünün simgesi. Guangfu, Çince'de ışığın bereketi anlamına gelir. Efsaneye göre Ming İmparatorunun hasta eşinin burada gördüğü bir rüya, onun iyileşmesine vesile olur. Bu mucizevi olay üzerine tapınak bugünkü adını alır ve imparatorun fermanıyla Guangfu olarak anılmaya başlar. Her detayda hem Tanrı'ya duyulan saygı hem de binlerce yılın ustalığı gizli. Burada Ming ve Qing dönemlerinden kalma el yapımı heykeller, devasa çanlar, taş tabletler ve yüzyıllardır tütsü dumanıyla yoğrulmuş kutsal bir atmosfer var. Ancak beni en çok etkileyen kısım tapınağın içerisinde yer alan ince mimari detaylar oldu. Xichang sokaklarında ilerledikçe çevremdeki manzara da değişmeye başladı. Mor çiçekli ağaçlar yol kenarlarını süslüyordu. Geleneksel Çin mimarisiyle Yi halkının mimarisinden izler bir arada görülüyordu.
Ve şimdi sıradaki durağımız Yi halkının geleneksel bir köyü. İçimde bir his var. Sanki orada Yi halkıyla alakalı daha fazlasını bulacağım. Bir sonraki durağımıza sonunda geldik. Daşiban köyü. Yine burası Yi halkıyla alakalı. Yi halkının kültürel özelliklerini taşıyan köylerden birisi. O kadar turistik ki burası, at arabaları bile var. Burası buranın büyük giriş kapısı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi size bu güzel köyü gezdirmeye çalışacağım arkadaşlar. Size bu inanılmaz tapınağı göstermek istiyorum. Daha önce gittiğim hiçbir Budist tapınağında ya da daha önce gittiğim herhangi bir tapınakta görmediğim ögelerle karşılaşıyorum burada. Buradaki bu heykeller, daha önce hiç görmediğim heykeller. Ejderhaya da benziyor, bir öküze de benziyor ama tam olarak benzetemedim. Sizce neye benziyor bu heykeller? Görmüş olduğunuz ise Yi halkının geleneksel kıyafetleri. Özellikle Yi halkının kıyafetlerini çok ilginç buluyorum. Çünkü eğer Dune izleyeniniz varsa, Dune'daki cadıların giymiş olduğu kıyafetlere çok büyük benzerlik gösteriyor. Belki de Dune evreni Çin'deki bu Yi halkının geleneksel kıyafetlerinden ilham almış olabilir. Şimdi arkadaşımla beraber bu kıyafetleri kontrol etmeye gidiyoruz. Belki de biz de kıyafet kiralayabiliriz. Yi halkının geleneksel kıyafetleri. Bu coğrafyanın en dikkat çekici ve en özgün kültürel öğelerinden biri. Özellikle siyah Yi olarak bilinen grubun giydiği koyu renkli, sade ama çarpıcı kıyafetler onları Çin'in diğer etnik topluluklarından ayıran güçlü bir sembol niteliğinde. Keskin hatlara ve zarif sadeliğe sahip bu giysiler adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Modernliğe meydan okurcasına hala günlük hayatta da karşımıza çıkıyor. 要需要什么？租衣服、拍照，我们是这边是。租衣服，是彝族长的。彝族对。对，彝族的，男士的在这边。 Hello， 好，有没有2块的彝族？彝族的有的，男士的有的。像这种也是彝族男士的，这种。一个人可以穿一个颜色。 Do you want blue one or black one? You want black one? 那就拿那个给。 Okay. 你要这个红色是吧 Okay. OK。来， Şimdi burada Yi halkının geleneksel kıyafetlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Kıyafetimi giyip tekrardan karşınıza çıkacağım. Görüşürüz. Sizce kıyafetim nasıl olmuş arkadaşlar? Görmüş olduğunuz kıyafet bu coğrafyada giyilen Miao halkının ve Yi halkının giymiş olduğu kıyafetler, yöresel kıyafetler. Birbirlerine yakın olduğunu söylediler, o yüzden bunu beğendim ve bunu denemek istedim. Sizce nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda belirtin. What do you think? I have to tell you something. What? This is for girls. Yeah, I know. Do you know? Yeah. Do you like it? I think it's good. I think it's very good. Bro, I feel so shy though. No, don't be shy. Oh my god, is it jade? Arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir heykel var. Tamamen yeşim taşından yapılmış. Orijinal mi bilmiyorum ama tamamen yeşim taşı gibi duruyor. Gerçekten harikulade.
哦。Bu arada bu tapınak kompleksi daha önce gittiğim hiçbir tapınakla benzerlik göstermiyor. Bir Budist tapınağı olmasına rağmen çok farklı özellikleri var ve gerçekten özellikle heykeller olsun, detaylar olsun daha önce hiçbir tapınakta görmediğim o ince detaylara sahip bu tapınak. Burada da sanırım Budizm'de de mezhep tarzı farklılıklardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Var mı bilmiyorum ama yani en olası gelen düşünce bu benim için şu an.对，放低一点，可以，好，可以，好，这样也可以，好，过去一点，好，可以，好，就这样，可以，好，向上看，可以保持一下。你是哪里人？懂会讲中国话吗？我是土耳其人。土耳其啊？对。哇，土耳其汉子。去过伊斯坦布尔吗？那个找机会，你可以，你待几天？啊？你们在中国待多久？啊，我们读书在中国。改天来找我喝茶，找我玩，感受一下中国的美学大片。你可以搜抖音加我，我的工作室就在这里，就在这个下面。可以。我想让你体验一下什么叫中国经典的5000年的美学。可以。那你有抖音或小红书吗？你关注我。我有抖音。你抖音你关注我。因为我去过伊你斯坦布尔。搜一下。去过伊斯坦布尔。伊斯坦布尔也。你是那你知道什么？怎么说啊？你好，在土耳其语。土耳其语没有学。你没学过我土耳其？还到那个卡帕多奇亚。啊。那个世界那个热气球基地。热气球。我去过，上过天。我的大年初三。我的家乡是热气球的地方。卡帕多奇亚。真的，卡帕多奇亚。我去过你家里，老家很美的一个地方。哦。非常美。这千万金黄，这是千万王。对，非常美。女生也坐下来拍的，坐着。哎，好，坐好，好，哎，好，女生脸。Tapınağın içerisinde tanıştığımız kişilerle inanılmaz fotoğraflar çekme şansında bulunduk. Sağ olsunlar bizim fotoğrafımızı çektiler. Biz de onlara yardımcı olduk. Size ayrıca bakın göstermek istediğim çok güzel bir detay var. Bu tapınakta görmüş olduğunuz bütün her şey bu kadar ince detaya sahip arkadaşlar. Bunlar özel olarak tekrar onarılmakta. Görmüş olduğunuz gibi parçaları tek tek ayrıştırılıp bu görmüş olduğunuz yapılar, ünlü Çin mimarisi olan yapılar bu şekilde onarılmakta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Ayrıca bu tapınakla alakalı çok önemli bir bilgi edindim. Bu tapınakta Budizm, Daoizm, Konfüçyanizm gibi farklı dinlerin özellikleri yer almakta ve Çin'deki bu farklı dini inanışlar da bu tapınakta tapınabilmekte arkadaşlar. Şansıma şu anda bir düğün seremonisi canlandırılıyor burada. Gerçek olduğunu sanmıyorum ama canlandırma olduğunu düşünüyorum.
Tıpkı bizde olduğu gibi ata bindirip gelini götürme adetleri var. Hatta çok daha ilginç bir adetleri var. Direkt olarak damat gelini sırtında taşıyarak kaçırıyor. Böyle bir adetleri de var. Gördüğünüz gibi burada Yi halkının birçok farklı adetiyle karşı karşıyayız. Görmüş olduğunuz gibi bu arkamdaki evler tamamen Yi halkının mimarisine göre yapılmış evler. Tabii ki eskiden bu kadar modern değildi. Tabii ki eskiden bu kadar sağlam da değildi. Daha orijinal Yi köyleri de var ancak çok uzaktalar. Buradaki köy restore edilmiş bir Yi köyü. Yi halkının kültürünü yansıtan köylerden birisi. Şu ana geldiğim yere inanamazsınız dostlar. Burası sanki deniz kenarında bir beach gibi, ancak bütün insanlar Cheonghai Gölü'nün bu şekilde kıyısına doluşmuş durumda. Görmektesiniz. İnsanlar burada güneşlenmekte, insanlar burada dinlenmekte, çocuklar oyun oynamaktalar. Çok fazla insan var. Burası sadece gölün sahili ve insanlar burada kısmen yüzüyorlar arkadaşlar, bakın. Suyun içine giren insanlar var. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. Sizce de fazlasıyla çılgınca değil mi? Görmüş olduğunuz gibi Cheonghai Gölü de bu şekildeydi. İnsanlar burada çok güzel bir şekilde eğleniyorlardı. Ancak bir anda yağmur bastırmaya başladı.
Şimdi biz de hemen hızlıca şehir merkezine doğru ilerlememiz lazım. Yağmur hızlanmadan önce. A few moments later. 11 kilometer. What? 11. 11? No way. Arkadaşlar çok fena yağmurda kaldık. Şu an ağacın altında kaldık ve ilerleyemiyoruz, gidemiyoruz. Ağacın altında kalmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yağmur çok kuvvetlendi ve bakın her tarafım ıslandı. Tişörtümün rengi bu. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim gibi farklı kurbanlar da var. Ah, çok kötü oldu. Selamlar herkese. Yeni bir günden merhaba. Arkadaşımla beraber dün çokça fazla uyumak zorunda kaldık. So, what do you think about your experiments? It was quite tiring, but it was just good experience. Yeah, we have been many places yesterday. Sizlerle beraber video çekimine devam edeceğim. Haydi yolculuğumuza başlayalım. Let's go. Şimdi taksiyle Jianchang Antik Şehri'ne geldik. Jianchang Antik Şehri aslında dün sabah ilk uğradığımız yerlerden birisiydi. Ancak sabahın erken saatlerinde çokça fazla insan yoktu. O yüzden ben de bugüne ayırdım Jianchang Antik Şehri'ni. Tamamen Tang ve Ming Hanedanlığı'nın mimari eserlerine benzeyen devasa duvarları sahip. Arka tarafta da bir gözetleme kulesi var. Görmüş olduğunuz bu antik şehrin şimdi birazdan içerisini ayrıntılı bir şekilde ziyaret edip inceleyeceğiz birlikte. Şu an Jianchang Antik Kenti'nde, yani bugünkü Xichang'ın tarihi kalbinde yürüyorum. 600 yılı aşkın geçmişe sahip bu kent, Ming Hanedanı döneminde 1387 yılında inşa edilmiş. Görmüş olduğunuz kısım aslında Xi'an şehir duvarlarına çok benziyor. Çünkü Xi'an şehir duvarları da bu şekilde iki bölümden oluşuyordu girişi. Tabi burası daha küçük hali ve tek kule var. Orası da burada ana kapının üzerindeki Da Tongmen isimli kapı. Burası 4 kapılı ve kare formda tasarlanmış bir şehir. Şu anda güneydeki Datong kapısından geçmekteyiz. Bakın görmüş olduğunuz bu ağaçlı duvar burası işte. Dün buradaydık. Buraya özgü Liangshan hamburgeri deneyeceğiz. Umarım Liangshan hamburgeri bulabiliriz. Çünkü spesifik bir dükkanı yokmuş. Burada Liangshan hamburgerini sokakta da yapıyorlarmış. Bizdeki tıpkı ıslak hamburgerler gibi sanırım. Öyle diye düşünüyorum. Nasıl göründüğünü bile bilmiyorum. Liangshan hamburgerlerinin yanı sıra umarım burada antik Yi alfabesini bilen yerli halkla karşılaşabilirim. Onlardan bu eşsiz yazıyı öğrenmek istiyorum. Çünkü bir kültürü anlamanın en derin yolu onun diline ve yazısına temas edebilmektir. Bu arkamda görmüş olduğunuz aslında genellikle bütün Çin şehirlerinde yer alan kulelerden, genellikle davul kulesi olarak kullanılan kuleler, pagodalardan farklı olarak bunlar direkt olarak şehrin merkezine inşa edilen 3-4 katlı yapılardır arkadaşlar. Ve bunlar bütün Çin şehirlerinin, antik Çin şehirlerinin bütün hepsinde neredeyse bu tarz yapılar var. Antik Çin şehirlerindeki şehir planlamaları genellikle bu şekilde. Oh my god, Liangshan Hanbao 关门了 Closed. Yeah. Let's find another. Buraya özgü olan Liangshan hamburgerlerini yemek için geldiğimiz yer burası ancak kapalı. Biraz daha ilerleyeceğiz, belki ileride vardır. Yoksa da yapacak bir şey yok. Farklı bir yerde yemeye çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi şehrin son kısmına geldik, diğer kapısına geldik. Başından sonuna kadar yürüdük. Bu gibi Çin şehirlerinde bu gibi devasa duvarlar yer alır. Kuzey, güney, doğu ve batı kapıları yer alır.
Bu ise şehrin en son kapısı. Şehrin bir diğer kapısı burası. Şehirden dümdüz ilerlediğinizde şehrin tam ortasında devasa yüksek bir kule yer alır. Bu kule genellikle davul kulesi olarak, kimi yerlerde ise o kulelerde, şehirlerde insanların tapındıkları kişilere ait ya da krallarına ait eşyalar ya da heykeller yer alır. Ve şehirden dümdüz ilerleyince diğer kapısına ulaşırsınız. Sağa dönünce bir başka kapıya, sola dönünce bir başka kapıya. İşte antik Çin şehirlerindeki Çin şehir planlaması bu şekildeydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve tam umudumuzu kaybetmişken hem buraya özgü Liangshan hamburgerlerini hem de Yi dilini bize öğretebilecek birileriyle karşılaştık. Liangshan hamburgerleri satan Ami isimli bir kadınla karşılaştık. Yanına gidip sohbet ettiğimizde aslında onun öğretmen olduğunu öğrendik. Boş zamanlarında sokak kenarlarında Liangshan hamburgerleri yapıyormuş. Yabancı ve farklı göründüğümüz için bizimle fotoğraf çekilmek istedi. Ve biz de tabii ki onu kıramazdık. Şimdi sonunda Liangshan hamburgerlerini bulduk. Aslında bu Liangshan hamburgerleri denilen şey, size göstereceğim ne olduğunu. 他们是凉山汉堡，是不是？就是兔肚，不是面包。不是面包，是凉山汉堡，因为它不是烤好了之后里面要加东西吗？对。加那些折耳根还有辣椒。你会说中文吗？会。他也会说中文。你们和中国其他少数民族有什么区别？或者有什么关系？有没有关系的少数民族吗？没有。因为我听过，在这里的彝族人和羌族人有相似的，有一点相似的，有一点。每个民族的服饰都不一样，每个风俗也不一样，各有各的风俗，还有各有各的特色。啊哈，对。然后它是黑彝，他们穿的衣服都是黑色的，所以黑彝。你知道怎么写彝语吗？写不了，只有说话彝语。你们彝语怎么说？你好。你好。你好。你好。你好。可以。你好，你好。对。你好。怎么给你？怎么给你？吉祥如意。啊，吉祥如意。哦。还有一个就是咔嚓嚓，就是感谢。咔嚓嚓，对，咔嚓嚓。咔嚓嚓。还有就是你什么就是你叫什么名字？你什么？你叫什么名字？您的衣服很漂亮。帽子。对。不漂亮。很漂亮，真的。帽子是他自己做的。啊，你自己做的帽子。自己做的。哦。这个耳环，他从小就戴了，12岁就开始在戴了。这里吗？哦。可以看吗？啊。可以拍吗？好，谢谢，咔嚓嚓。他这个也是，这个也是。这个。他用了几十年。哦，这个也是你自己做的吗？自己做的。自己做的。Yaka. Oh. İşte bu görmüş olduğunuz Liangshan Hanbao isimli buradaki ünlü yiyecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aslında çok basit bir yiyecek. Klasik közlenmiş patates ve arasına da sürülmüş özel bir acı sos var. Bu şekilde tüketilmekte. Bu şekilde bizim Türkiye'de sıklıkla tükettiğimiz yiyeceklerden birisi. Size de göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi bana burada kendi yetiştirdikleri mısırlardan ikram ettiler. Ücretsiz bir şekilde. Şimdi ise buradaki yerlilerden buradaki iyi dilini nasıl yazdıklarını sordum ve bana birazdan bazı cümleleri nasıl yazacağımı öğretecekler. Şimdi deneyeceğim ben de onlarla birlikte. Size de göstermek istiyorum. Gerçekten çok ilginç bir alfabeleri var. Çok ilginç karakterleri var.吉祥如意。
吉祥如意。哦 ，OK， 我要试一试。这个是马。这个是马。这个。Bu at karakteri arkadaşlar Çince'de. Bu da at demek. 这个呢？你。这两个。呢你。呢是你的意思。哦，这是中文。意思。哦。然后就这个是。呢马。是马的意思。马的意思啊。你知道土耳其怎么写？土耳其。在彝语怎么写土耳其？彝语的话，就它，因为你们这个是外国的嘛。对。我问一下我爸嘛。是。土耳其我们的。这是土耳其吗？啊，土耳其。哦，在彝语怎么说？土耳其。土耳其。哦，在中文怎么说？在彝语这样说。这样子说的。哦，这是土耳其的意思。哦，土耳其。我的名字哈利里。哈利里。哈利里哈。哈利。哈利。哈利。哈。里。哈利里。哈利里。哈利里。哦，哈利里。哦。哦，哈利里。这个是土耳其。土耳其哈利里。土耳其哈利里。你是土耳其的啊？对，我是土耳其人。现在你是新疆土耳其的哈？对，我住在土耳其，我是外国人。你们是外国啊？啊？你们是新疆的哈？我们不是新疆人。新疆人也是突厥人，我们也是突厥人，相似的。那土耳其哈利里还有啥子嘛？啊？还有其他些啥子嘛？卡莎莎。卡莎。卡莎莎。卡莎莎。卡莎莎。卡莎莎。哦，就是谢谢的意思。哦，谢谢，卡莎莎，谢谢的，就是这个。好的，卡莎莎。卡莎莎。Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki karakterler tamamen Yi dilinde yazılmış karakterler. Bu Türkiye'nin okunuşu Tuarchi. Burada Çince karakteri, burada ise Türkiye'nin Yi karakterlerinde yazılmış hali. Burada kendi ismim var Halili. Burada ise Kaşaşa, onların dilinde teşekkür etmek demek. Kaşaşa. Kaşaşa, 谢谢你的注意。卡莎莎阿米，好，拜拜，再见。卡莎莎，再见，拜拜，我们走了，拜拜。Böylelikle buradaki yerel halkla da birlikte sohbet etmiş olduk ve onlarla birlikte birazcık da olsa sizlere buradaki Yi dilinin nasıl yazıldığını göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden Ateş Meşalesi Meydanı'na doğru yola çıktık. Ancak yolumuzun üzerinde bizi etkileyen çok güzel bir mimari eserle karşılaştık. Şimdi ise bir başka destinasyona geldik. Burası da yine çok ilginç yerlerden birisi. Yine arkamda görmüş olduğunuz bu pagoda buranın Xichang şehrinin sembollerinden birisi olduğunu söylemem gerekiyor.
Son durağımıza geldik arkadaşlar. Burası Ateş Meşalesi Meydanı. Burası Yi halkının sembolik halk meydanı olduğu söyleniyor ve Yi halkının daha önce internet üzerinde de görmüş olduğum özel ateş seremonileri yapılıyor. Özel ateş gösterileri yapılıyor. Buradaki bu meydanda yine onları sembol eden özel meydanlardan birisi. Ateş Meşalesi festivalleri de yine bu meydanda düzenleniyormuş. Videoyu kapatmadan önce çok güzel bir gösteriye denk geldiğimizi söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok insan bu gösteriyi izlemekte ve jüri üyeleri var. Jüri üyeleri sanırım burada puanlama yapıyorlar. Festival için hazırlanıyor olabilirler. Arkamda görmüş olduğunuz kıyafetler buradaki Yi halkının geleneksel kıyafetleri olduğunu söylemiştim. Ancak onların siyah giyinmesinin daha önemli bir anlamı var. Çünkü onlar burada bu bölgede yaşayan Yi halkı, ancak onlara ayrıca siyah Yiler deniliyorlar. Siyah Yiler özellikle daha az renkli olan siyah ve beyaz kıyafetler giymekteler. Liangshanyi özerk bölgesindeki yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu topraklarda geçirdiğim zaman boyunca hem insanları hem de kültürleriyle bambaşka bir dünyanın kapılarını araladım. Yi halkının evlerini, yemeklerini, geleneksel kıyafetlerini, dillerini ve yaşam biçimlerini yakından görme ve sizlere aktarma fırsatı buldum. Kültürlerin her bir parçası beni derinden etkiledi. Kendilerine çekti. Ama artık eve dönme zamanı, yolculuk vakti. Şimdi birazdan giriş yapacağız. 7.30'da kalkacak trenim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Herkese Xichang şehrinden bolca selam. Görüşürüz.